Herkese merhabalar arkadaşlar, bugün Hint sokak lezzetlerinden panapuri yapacağız. Çok değişik, çok güzel, benim de çok merak ettiğim bir şeydi. Başta malzemeleri göstereceğim, daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum. Malzemelerin hepsi bu kadar, neredeyse bütün malzemeleri internetten sipariş verdim arkadaşlar. Çok farklı malzemeler var, zaman zaman anlatacağım kullandığım zaman. Şimdi başta ne yapıyoruz? Patatesleri haşlamakla başlıyoruz işe. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine 4 adet patates ekliyorum. Kaynamış su ekliyorum. Patateslerin boyunu geçmesi önemli burada. Bu kadar yeterli bence. Çok da böyle abartmaya gerek yok. 1 tatlı kaşığı kadar da tuz ekliyorum ve bunu kendi haline bırakıyorum. Patateslerim haşlanana kadar ben de diğer malzemelerin yapılışına geçiyorum. Başta puri yapılışıyla başlıyoruz. Purinin yapılışına geçebilirim. Şimdi bir hamur hazırlayacağız. Böyle elimde semolina var. Undan fazla bu girecek. Bundan bir su bardağı ekliyorum. Bunu nereden temin ettim? İnternetten aldım ben. 2 yemek kaşığı un ekliyorum. 2 yemek kaşığı da sıvı yağ ekleyeceğim. Bu 1, bu da 2. Böyle elimde baking soda var. Bu da ne? Kabartma tozunun böyle en güçlü hali. Bunu da kullanacağım. Bunu da internetten temin ettim. Yarım çay kaşığı kadar ekliyorum baking sodadan. Yarım su bardağı sıcak su ekliyorum bunun üzerine. Bunu iyice yoğuruyorum. Tam hamur kıvamına gelecek. İstediğim kıvama geldikten sonra duracağım zaten. Evet, istediğim kıvama geldi. Çok güzel bir kıvamı oldu arkadaşlar. Bunu bu şekilde hemen kullanmayacağım. Şöyle bunu bir düzleyelim. Üzerini şöyle mis kokulu bir bezle kapatalım. Bunu 20 dakika bu şekilde dinlendirelim. Hamurumuz dinlenmeye 5 dakika kala ne yapacağız biz de? Yağımızı kızdırmaya geçebiliriz artık. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine boldan sıvı yağ ekliyorum. Burada elinizi korkak alıştırmayın. Çünkü hamurumuz ne olacak? Kabaracak, top haline gelecek. Onun için yağ bir parça fazla eklemekte fayda var. Bu kadar yeterli. Bunun şimdi iyice kızmasını bekliyoruz. Yağımız hafiften kızmaya başladı. Hamurumuz da bu arada 15 dakikadır dinleniyor. Şöyle bir görelim. Son durumu nedir? Şöyle bir kontrol ediyoruz. Evet, kıvamı çok güzel olmuş ya. Şimdi hamurumuzu açabiliriz. Şöyle hamuru bir zemine alalım. Elimizde başta bir parça açalım. Ardından oklava veya merdane yardımıyla bunu inceltelim. İstediğim inceliğe geldi. Şimdi şekil vereceğiz buna. Şekili neyle vereceğiz? Şöyle bir çay bardağım var. Şöyle tutuyorum, göstereyim size. Üzerine bastırıyorum ve böyle sağa sola savuruyorum. Görüyor musunuz? İstediğimiz şekil oluştu. Hepsini bu şekilde yapıyorum. Yani hem keyifli yapması hem de o kadar basit arkadaşlar. Hepsini bu şekilde yapalım. Daha sonra bunları ne yapacağız? Pişirme işlemine geçeceğiz. Hepsine şeklini verdim. Şöyle bunları kaldıralım. Bunları tekrardan ne yaparsınız? Elinizle yoğurup aynı şekilde inceliğe getirip yine şekil verebilirsiniz. Bunları ziyan etmeyin sakın. Bu yaptığımıza puri deniyor arkadaşlar. Onu da belirteyim başta. Görüyorsunuz inceliği de gayet güzel. Şimdi bunları pişirmeye geçebiliriz. Yağımız iyice kızdı. Şöyle tutuyorum ve ekliyorum. Şöyle 4-5 tane bir ekleyelim. Göreceksiniz bu hamurlar şişecek, balon gibi olacaklar. Şöyle üstten onları bir besleyelim arkadaşlar. İyice bir banyosunu yaptıralım. Bir rahatlatalım. Bir kendilerine gelsinler. Böyle beslemezseniz o üstü istediğimiz kıvamda olmaz. Onun için bu şekilde yağla besliyorum. Böyle banyosunu yaptırıyorum. Eğer böyle üstten beslemezseniz bunu şişmiyor arkadaşlar. Birkaç tanesini şimdi göstereceğim. Böyle fazla ekledik tabi. Yanlış yaptık. Fazla eklememek gerekiyor. Az ekleyip ilgilenmek gerekiyor bunlarla. Böyle pişenleri çıkaracağım arkadaşlar. Bu oldu mesela. Bunu kenara alayım, peçetenin üzerine alayım. Evet, bir tane kaldı arkadaşlar. Bunu da böyle besliyorum. Ve şöyle bir yağını bir süzelim. Şöyle görüyor musunuz? Çok güzel oldu. Tam istediğim gibi kenara alıyorum şimdi bunu. Purilerimiz hazır. İstediğimiz kıvama geldiler. Bunlar çıtır oluyorlar. Şimdi bunları kenara alacağız. Şimdi de tehe kapan yapılışına geçiyorum. Malzemeleri blenderın içerisine ekleyeceğiz. Şöyle malzemelerimi görüyorsunuz. Böyle tek ekliyorum. Robotun içerisine bir avuç taze kişniş ekliyorum. Böyle bir avuç nane yaprağı ekliyorum. 2 adet süs biber ekliyorum. Böyle bir parça, yani bir tatlı kaşığı kadar denilebilir aslında buna. Taze zencefil ekliyorum. Böyle elimde tamarind var arkadaşlar. Bu tamarind böyle çok lezzetli bir şey. Hintliler çok kullanıyor bunu. Bunu da internetten temin ettim. Şöyle tutuyorum. 1 yemek kaşığı kadar alıyorum bundan. Ve yine karışımın içerisine aktarıyorum. Elimde lime var. Yarısını kullanacağım. Şunu başta bir ikiye bölelim. Başta şöyle bir bardağın içerisine sıkalım. Ne kadar çıktığını da görmüş oluruz bu arada. Şöyle tutuyorum. Rahatlıkla sıkıyorum. Çok fazla çıkmadı. Bu kadar yeterli zaten. Limonu da bunun içerisine aktarıyorum. Şimdi canavarı çalıştırıyorum. Daha iyi karışması için içerisine 1 su bardağı su ekliyorum. Rahat bir şekilde çırpması için, çünkü boşluk oluyor arkadaşlar. Zaten sonrasında su ekleyecektim ama şimdi önden ekleyeceğim 1 su bardağı. Su takviyesi tabi sonradan yine yapacağız. 1 su bardağı ekliyorum içerisine. Canavarı tekrardan çalıştırıyorum.
işte olay budur. Tam istediğim olay tam da buydu zaten. Böyle bir kabın içerisine yaptığım karışımı aktarıyorum. Oo, şunun güzelliğine bakın. Rengi çok güzel. Bunun içerisine farklı malzemeler giriyor. Yine Hint mutfağında sürekli kullanılan çat masala diye bir şey var arkadaşlar. Böyle farklı farklı karışımları toz haline getirmişler. Bunu da internetten aldım. Bunu da bir açıyorum. Şöyle göstereyim size. Bundan da şöyle bir yemek kaşığı aldım. Burada çok güzel koktu. Böyle içerisine aktarıyorum. Benim kendi çekmiş olduğum kimyon var. Kimyon ekliyorum bunun içerisine. Yine bir yemek kaşığı. Böyle bir tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. Bunun içerisine normalde 4 su bardağı su girmesi gerekiyor. Bir su bardağını eklemiştik zaten karıştırırken rahatlık sağlaması için. Şimdi de 3 su bardağı buz gibi su ekliyorum. Soğuk su olmasına özen gösterin. Bunu iyice karıştırıyorum. Eklemiş olduğum baharatlar ve diğer malzemeler hepsi böyle iç içe girsin. Homojen bir kıvama gelsin. Onun için ne yapıyoruz? İyice çırparak bunu karıştırıyoruz arkadaşlar. Bunu 1 dakika boyunca durmadan karıştırdım. Homojen bir kıvama geldi ve artık Teka Pani karışımımız hazır. Bunu şimdilik kenara alıyorum. Şimdi ne yapacağız? Keta Mita Pani yapacağız. 1 su bardağının içerisine şöyle daha demin de göstermiş olduğum tamarind var elimde ve bundan ne yapıyorum? 2 yemek kaşığı bunun içerisine aktarıyorum. Böyle boldan ekleyin. Bunu bir soğuk suyla dolduralım. Başta şöyle bir karıştırıyorum. İyice bir açalım. Bir kendine gelsin. Bir rahatlasın. Tamamen suyla karıştığına emin olun. Bu iyice karıştı. İstediğimiz kıvama geldi. Bunu bir karıştırma kabına alıyoruz yine. Elimde şöyle jagari var. Yani bu ne arkadaşlar? Şeker kamışından yapılıyor. Böyle doğal şeker gibi düşünebilirsiniz. Lezzetli bir tadı var. Bunu da internetten temin ettim. Böyle bunu tutuyorum. Bir rendeleyelim. Amacımız burada ufalamak. Rahat bir şekilde çözünmesini sağlamak. Bana yetecek kadar çektim arkadaşlar. Şöyle bundan 3 yemek kaşığı kadar ne yapacağım? Bunun içerisine ekleyeceğim. Bu 1, bu 2, bu da 3. Burada tadına baktım, çok güzelmiş ya. 1 yemek kaşığı çat masala ekliyorum. Yani bundan ekledim. İnternetten dediğim gibi temin ettim bunu. 1 yemek kaşığı kimyon ekliyorum. 1 çay kaşığı kadar karabiber ekliyorum. 1 çay kaşığı toz biber ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kadar da tuz ekliyorum. 3 su bardağı da buz gibi su ekliyorum buna. Bunu tüm malzemeler homojen bir kıvama gelene kadar karıştırıyorum. Bu da 1 dakika boyunca karıştı. Karışımımız artık hazır. Keta Pena Mati hazır arkadaşlar. Bunu da şimdi kenara alacağım. Şimdi de alo stuffing yapacağız. Yani patatesli bir karışım yapıyoruz. Artık son karışımı hazırlayıp artık tadıma geçeceğiz. Patatesler pişti. Şimdi bunun suyunu süzeceğim. Kabuğundan soyacağım. 3 tane patatesim var. Patatesleri başta soyuyoruz arkadaşlar. Bunları haşlamıştık zaten. 3 patatesimizi de soyduk. Başta bunları ne yapacağız? Bir ufalayalım arkadaşlar. Bir kendilerine gelsinler. Bunları başta ne yapacağız? Bir karıştırma kabına alalım. Patatesleri karıştırma kabını aldık. Bir adet de şöyle kırmızı soğanım var. Mor soğan şöyle tutuyorum. Başta ne yapalım? Ufak parçalar ayıracağız. Bunu küp küp haline getireceğiz. Başta şöyle diklemesine ve anlamasına kestim. Şimdi ne yapıyorum? Ufalıyorum bunları. Mor soğanlarım da tamam. Şunları şöyle bir toparlıyorum. Patatesin içerisine aktarıyorum. Böyle elimde taze kişniş var. Kişnişi şöyle bir parça toparlıyorum. Bunu ufak parçalara ayırıyorum arkadaşlar. Bu inanılmaz aromatik, lezzetli bir şey ya. Ben bayılıyorum kişnişe. Bu da tamam. Bunu da şöyle bir toparlayalım. Karıştırma kabının içerisine aktarıyorum. Bir tatlı kaşığı kadar kimyon ekliyorum. 1 tatlı kaşığı masala ekliyorum. 1 çay kaşığı karabiber ekliyorum. 1 tatlı kaşığı toz biber ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kadar da tuz ekliyorum. 1 çay bardağı kadar nohut ekliyorum. Haşlanmış nohut. Elinizde patates ezici varsa böyle tam püre haline değil de bir parça ezdirin böyle. Kıvama gelecektir zaten kısa bir süre içerisinde. Çok fazla da abartmayın arkadaşlar. Tam böyle püre haline gelsin de istemiyorum. Evet, istediğim olay tam da bu. Şöyle kıvamını göstereyim şimdi. Kıvamı tam da bu şekilde olacak. Görüyor musunuz? Ne böyle tam püre halinde ne de böyle büyük parçalar halinde. İstediğimiz olay tam da. Bu da hazır. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Bunun usulünü söylüyorum. Şöyle tutuyorsunuz. Şu üst taraftan şöyle bir kırıyorsunuz. Açıyorsunuz. Kendinize yol açıyorsunuz daha doğrusu. Şuna bakın, zaten çıtır çıtır arkadaşlar. Şöyle dikkatli bir şekilde açtım bunu. Kendimizi Hindistan sokaklarında hissediyoruz. Şöyle tutuyorum. Bundan da bir parça alıyorum. Bunun içerisine aktarıyorum. Daha sonra bu iki karışımdan birine batıracağım. İstediğinizde batırabilirsiniz. Başta bununla başlayalım. Şöyle tutuyorum ve alıyorum. Şuna bakın, çok güzel. Ve şöyle tadına bakın. Tek hamlede götürüyorum. Bu lokmalık. Ya böyle bir şey olamaz ya. Gerçekten beklediğimden çok çok daha güzel olmuş. Bu baharatlar, bu karışım nasıl bu hale gelmiş? Gerçekten çok şaşırtıcı, inanılmaz lezzetli ya. Şimdi de bunun bir lezzetine bakalım. Böyle bununla bir karışım yapalım. Yine şöyle tutuyorum, kendime bir yol açıyorum. Yaptığım şu karışımdan tutuyorum bu sefer. Yine aynı şekilde bunun içerisine aktarıyorum. Ne kadar isterseniz o kadar ekleyin. Ben bu kadar ekledim. Şimdi de bu karışıma batıracağım. Oh, şuna bakın ya. Şöyle biraz daha girsin içine. Çok güzel oldu. Ve şöyle tutuyorum. Tek hamlede yine götürüyorum.
Çok iyi. Bu da ayrı bir lezzetliymiş ya. Ya inanılmaz iki lezzetli bir karışım diyebilirim size ya. Şu zaten yine lezzetli, çok güzel. Şu iki sos var ya, havalara uçuruyor seni. Gerçekten çok başarılı arkadaşlarım. Yani yaptığıma değmiş, uğraştığımıza değmiş. Ya bu tarifi sevdiğiniz arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirmek için yapabilirsiniz. İnanılmaz güzel. Şundan bir tane daha deneyelim ya. Çok güzelmiş ya. Böyle acımtırak ya, benim daha çok hoşuma gitti. Şöyle tutuyorum. İçerisine ekliyorum bu karışımdan. Bu da isteğinize bağlı. Az veya çok ekleyebilirsiniz. Bu kadar yeterli. İyice böyle doyuralım. Şuna bak. Şöyle tadına bakıyorum. Oo. Havalara uçarsın ya. Çok iyi. Emin olun hangisi favorim diye sorarsanız böyle çok kararsızım. İkisi de ayrı güzel yani. İkisinin de böyle ayrı ayrı tadına bakmak istersin yani. Sadece bu olsun demiyorsun yani. Birazdan mesela bunun tadını özlüyorsun, ona devam ediyorsun. Arkadaşlar ben yemeğe devam ediyorum. Bu tarifi mutlaka ama mutlaka deneyin derim. Hindistan sokaklarındayız gibi. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.